Bugün yani izlemekten çok keyif aldığınızda emin olduğum tatlı, dünya tatlısı bir konuğum var. Benden genç, benden güzel, çok yetenekli. Bak benden yetenekli diyemiyor. Oyuncu egosu bunu dedirtemiyor diyebilirim. Benden daha yetenekli ve gerçekten çok tatlı biri. 11 sene önce birlikte aynı seti paylaşma şansına sahip oldum. Dolayısıyla aslında şimdi yola çıkacağımız bu motto tam da ona özel oldu diye düşünüyorum. Çünkü o kadar güzel bir enerji ki hep öyleydi. Ama bak kendini de bana saklamış. Böyle de iyi bir arkadaş sen 11 sene. Hiçbir programa çıkma beni bekle. Böyle de bir insan. Çok seviyorum. İyi ki geldi. Bir cümlenin peşinden gideceğiz birlikte. Hayat gördüğümüz ya da yaptığımız şeyler yüzünden güzel değil. Bak buna çok katılmıyorum. Soyadın da Sinek'miş. Simon Sinek. Nasıl sinek ya? Bildiğimiz sinek mi? Olmaz. Neyse. Hayat gördüğümüz ya da yaptığımız şeyler yüzünden güzel değil. Katılmıyorum sevgili sinek. Hayat tanıştığımız insanlar sayesinde güzel. Katılıyorum sevgili sinek. Ama sonuçta gördüğümüz, yaptığımız şeyleri de tanıştığımız insanlarla birlikte yapıyoruz. Şimdi ben 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene, 7 sene, 10 sene, 11 sene önce say bitmedi neymiş ya? 11 sene önce Canım İdil Yener'le birlikte oynadığım o seti hatırlıyorum. Görmüşüm, tanışmışım. Konuşmayalım mı bunu yani 11 sene geçti diye? Gel konuşacağız. Bu nasıl Bu bir... ne ya? Bu kulaklar neler duyuyor? Duyuyor ya. Hoş geldin aşkım. Canım benim. Hemen düzeltiyorum Ay, çok mikrofonunu. teşekkür ederim. Bayılırım Sağ ol. sana. Hemen su servisinizi yapıp Lütfen. sizi ferahlatıyorum. Bunlar çok güzel. Çok beğenirsin sen ben biliyorum. Ya nasılsın Allah'ın güzeli? Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Bir de bana diyene bakar mısınız? Aman yok kız değil vallahi değil. Nasıl gidiyor hayat diye bir başlayalım. Ben çok iyiyim. Her şey iyi gidiyor şimdilik. Umarım sonrası da iyi gider. Oyunumuz devam ediyor. Güzel bir aile, mutlu bir yuva. Daha ne olsun yani Ceyda'cığım? Şükürler olsun yani. Şimdi Kral Kaybederse ile başlayacağız sonra tiyatroya geçeceğiz. Çünkü Tamam. günün sonunda belki televizyon seyircileri seni çok tanımıyor. Evet. Belki çok tanıyan var ve sana fanatik takip eden var. O hepimiz için geçerli bir şey. Evet. Beni şimdiki nesil hiç tanımıyor mesela. Yok tanıyorlar. O Yok kadar yok şöyle. Annesi diyor ki hadi Ceyda ablayla fotoğraf çekti böyle bakıyor Ceyda abla kim Ha, nerede? anladım. Niye Ha, fotoğraf çekiyor? evet, Diyorum evet. ki annesine itmesene çocuğu tanımıyor beni nereden biliyor sen tamam 30 Evet. yıldır bir şekilde hasbelkader senle denk geldik de çocuk ne bilsin? Doğru. Sen misin Ceyda abla diyor. Oğlum diyorum şimdi boş ver beni tanımıyorsun da bir gün bakarsın bu fotoğrafa da aa ünlüymüş dersin gel pozumuzu verelim de annen mutlu olsun Ya diyorum. of canım. Anladın mı? Oralar hepimiz için geçerli. Evet, evet. Ama tiyatro seyircisi seni çok seviyor ve çünkü tiyatrodan hiç vazgeçmedin. Yani vazgeçmemeye çalışıyorum. Bir yandan da tabii şöyle bir sorun oluyor. İşte her oyun denk gelmiyor, iyi olmuyor. İçinde var olmak istiyorsun, olmak istemiyorsun falan gibi. Aslında dizi de biraz öyle Evet. açıkçası. Dizi daha çok öyle. Tiyatro yine bir şekilde hadi biz bir şey yapalım. Hadi şuradan bir ucundan tutalım, sen yaz, hadi sen yönet falan gibi böyle bir şey de olabilir ama dizi ya da televizyon diyeyim öyle değil Ceyda. Belki o yüzden tiyatro sahnesinde daha kalabiliyor insan galiba değil mi? Evet, yani orada birlikte bir şey yapmak çok mümkün ama yani televizyonda bu iş çok mümkün değil Ceyda. Sen daha iyi biliyorsun. Orada nasıl bir Estağfurullah, evet. parametre var? İşte yani o işin yazarları başka, yapımcıları başka. Bütün dinamikler başka aslında. Sana uyup uymadığını kontrol etmek biraz daha zor ve Evet. yani seçmek zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla biraz bekleyebiliyorsun. Biraz gönlüne göre olmuyor olabiliyor. Ya da işte ne bileyim biraz senin gönlünün istediklerini onlar istemiyor falan gibi durumlar söz konusu. Ama tiyatro öyle değil. Orada hep var olabilirsin. Bir de iyi bir şey, şifa yani tiyatro. Çok. Şimdi Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezunsun. Doğru okuyabilmek için baktım. Burada ama şunu düşünüyorum. Aşkın Kanunu'nda birlikteydik 2014. Evet. Bağıra bağıra 2014 yazıyor önümde. Ayıptır ya. Söyleme bunları. Sus. Çok Bunlar çok yaşlılık emareleri. Neden tarih veriyorsun? mecburen veriyorum ya olacak gibi değil. Peki oradan sonra Muhteşem Yüzyıl'da seni izledik. Ve sonra ne oldu küstün mü? Biri seni küstürdü Küsmedim, mü? hayır. Şöyle oldu. Ben evlendim ve hamile kaldım. Aşkım. Ve sonrasında da pandemi oldu. Ha. Ve hani açıkçası böyle uzaklaşınca bir uzak olursun ya. Benim gibi. Yani bir giremezsin, bir
bir beceremezsin. Dur bir dakika ben bir girmeyeyim falan. Hani işler olmadı mı? Oldu. Eee, fakat böyle bir gönlüm el vermedi. Ya şimdi çocuğumdan ayrı kalacak şeye değecek mi bir şey. Yani hep bunları tarta tarta gidiyorsun. Ta ki işte kral olana kadar Kral açıkçası. kaybederse iyi bir dönüşü Evet, oldu. çok güzel oldu. Haklısın. Hem gönlüme göre oldu. Bu kadar iyi bir oyuncu kadrosunu nasıl geri çevirebilirsin? Yani geri çevirirsen ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun? Daha ne Kendine gel istiyorsun? filan derler yani. İşte Yağmur Durul Taylan, Cem Toluay çekiyor. Yani tabii ki orada var olmak için elinden geleni yaparsın yani. Nasıl seçtin peki? Bu kadar zaman ara verip erken kış kral kaybederse ve çoğunlukla bazen. Şimdi 3'te 3 tombala gibidir yani Tombala gibi. bizim Ben seçmedim. sektörümüzde. Hayır, sen öyle zannediyor olabilirsin ama Nasıl oldu? şimdi bu ilk Özcan Alper'in işi oldu. O zaten işte biz onunla telefonda görüştük filan ve ben şeyi biliyordum. Eee, Özcan Alper'le hep çalışmak istediğimi Ne kadar biliyordum. kıymetli Müthiş biri biri ya. yani Buradan hakikaten. sevgiler. Gerçekten hayranım. Çok güzel şeyler yapıyor. Daha bir de bir hafta önce filan da son filmini ancak izleyebilmiştim. Yani öyle de bir şey oldu. Tabii ki hemen geliyorum filan böyle bir durum. Şimdi Barış hadi oyna deyince, Selen oyna deyince çoğunlukla bazen. Sonra bizim provalarımız devam ederken daha premier olmadan benim işte menajerim arayıp işte seni Kral Kaybederse'den istiyorlar. İşte yönetmenler bir görüşmek istiyor. Ben hatta çok alakasız Cape Town'daydım yani bu telefon geldi. Havalısın ama. Havalıyımdır. Afrika'dan geldim ben şu de an. ama ben Cape Yolun Town'da tozu üstümde kaldı. Ay şurada da şey kalmış. Cape Town'un şeysi, tozu. işte şeyi anlatmaya çalışıyorum. Cape Town'da böyle çekmiyor falan. Ben Cape Town'dayım nasıl geleyim falan. Neyse Allah'tan hemen işte tatil bitiminde gittik. Aslanlara yem olmadan Yem olmadan, geliyorum. babunlar beni ısırmadan Babunlar da gidebildim. ısırmadı Aynen. geldim. Onu da oynamamak mümkün değil ki. Şimdi ben zaten 3 yönetmeni de karşımda gördüm. Bu adamlarla çalışmayacaksın da ne yapacaksın? Hemen Şampiyonlar hatta Ligi. şey dedim. Bizim Murat Garibaoğlu benim partnerim, eşimi oynayan. Dedi ki Yağmur Taylan herhalde. Senin partnerin biraz senden kısa şu an ne yapacağız filan. Dedim ki sakın bana boyum yüzünden. Sakın o kelimeyi Lütfen. yazma. Ben sizinle çalışacağım beyefendi. Beni Bana boyun uzun alacaksınız. seninle çalışmam diyemezsin. Hayır yani o yok mu öyle çiftler ya? Var yani hem Sinirleniyor. Sende Ya. var mı sinir? Yaptın değil mi bunu? Ben olsam direkt uzun boylu kadınlar, kısa boylu erkekler çiftlerin fotoğraflarını yollarım mesela. yok zaten onlar da şey dedi. Yok canım böyle bir şey yüzünden niye almayalım Ha. seni kendine gel falan. Çünkü benim böyle bir tecrübem olduğu için Yok çok artık. eskiden biraz maalesef işte sen uzunsun o kısa falan nasıl olacak görüntü falan. Neyse Yok artık. bu oldu Ceyda'cığım. Oluyor. Ama şimdi yani izledin öyle bir şey seziniyor musun? Ya ne Bilmiyorum alakası var? Böyle bir Ayrıca şey var mı? böyle çiftler Allah Var aşkına. tabii ki yani olmaz Kadın olur uzun, mu? erkek kısa. var. Ne Yani var bunda? neyse bunu da Baba hallettik. sinirlenmiş. Böyle sinirleri var. Yayından önce diyorlar ki arabanızla mı geldiniz? Arabanız nerede? Hemen çıkıyor tırnağa. Niye sordunuz şimdi şu an? Neden bunu yani? Ne var? Arabam yok ama var yani alacaklar. Biliyorum da onun da sinirini var mı? Yok. Hakkını yedirmez. Hayır, şey, Arar. çektirecekler mi? Ha, Bir çekelim. Programa başlıyoruz. Çekemeyeceğim arabayı. Hayır yani otoparktaysa biz otoparka ödemek isteriz değilse de evinize bırakmak isteriz için böyle boşa düştü. Efendim? Teşekkürler. Alışmamışız yani o iyi Evet, evet. Ama ben de senin gibiyim. Hemen tırnaklar Ne çıkıyor. oluyor falan. Şş, ne var? Çekecek misin Tabii arabamı? ne yapacağım? Başına gelen tecrübelerden bir süre sonra ay falan böyle bir tipe dönüşüyorsun. Evet. Aslında öyle değil ama yani. Biliyorsun işte beni. Evet. Gayet hadi eğlenelim, coşalım biriyim yani. Yok tatlısın ama benim gibisin. Tırnaklar çıkıyor. Var, Görüyorum var. o gözün fıt diye dönüyor. Bir dönüyor ve hemen dönüyor. Hemen. O yüzden tahmin ediyorum yani Evet. boyunuz yalnız uzun kaldı partnerinizden dedikleri Yok. ondan. Yok onlar da hiç onu kastetmemişler zaten yani. Ben o kadar tecrübeyle sabit bir yerden hayır bu rolü bana vereceksiniz efendim falan diye. Ya. Senin zaten tamam falan gibi bir şey oldu. Dolayısıyla çok mutluyum yani bu şimdi 3'ünü 4'ünü neyse yani ne gelirse ben oynadıkça oh benden iyisi yok Ceyda.
Kendini bu kadar saklama. Hoş, bana sakladığın için çok teşekkür ederim. canım. Yani beni beklediğin için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Meslek zaman. hayatında Ay, bambaşka çok sohbetlere teşekkür ederim. gelmeyi beklediğin için önce Teşekkür meslek ederim. hayatına, sonra sana çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de sana teşekkür ederim. Arkadaşım iyi ki varsın. Daha Sen çok de. konuş. Bu arada konuklarıma sorduğum bir soru var. Kadın ya da erkek fark etmez. Önce en basit, aslında birçok insan için çok da basit olmayan o soruyla başlayacağım. En son ne için şükrettin? Ama sağlığım için, çocuğum için geçerek söyle bana bu sefer. Ay bilmiyorum. Çok şükrediyorum ya Ceyda. İlker ve Ekin'in varlığına çok şükrettim. Şükür hakikaten. İlker ne Onlar iş iyi ki yapıyor? var. Özür İlker dilerim. mühendis Wow. ve o kadar yani çok iyi muhabbette olduğum biri olduğu için mesela böyle çok dertli durumlar yaşadığımda onun yanına gitmek o kadar iyi gelen bir Ay şey ne ki. güzel bir hayat arkadaşlığı. Tam bir hayat Şükür. arkadaşlığı hakikaten ve Şükür. muhabbetini yapmak, işte sohbet etmek, gülmek, eğlenmek falan hani her şeyin ötesinde o ikisinin varlığı ıı, belki de en son şükür sebebim yani. Peki şimdi yakın kameran olacak, ışığı yanacak diye düşünüyorum birazdan. O kameraya bir kadını, hayatındaki bir kadını oturtmanı istiyorum. Uzun zamandır belki seni seviyorum demeyi ihmal ettiğin, özür dilemeye ihtiyacı duyduğun ama dilemediğin, iyi ki varsın demen gereken ama demediğin, kim olduğunu söylemek zorunda değilsin. Sebebini de söylemek zorunda değilsin. Çünkü bunun sadece özür dilediğin, seni seviyorum dediğin, özledim dediğin kadına değil, bir sürü kadına da şifa olacağını düşünüyorum. Kendi hayatımdaki kadınlardan ziyade tanımadığım kadınlara seni seviyorum demek istiyorum. Çünkü onlar mesela yalnız annelere seni seviyorum diyebilirim. Çok zor bir işin üstesinden geliyorsunuz. İyi ki de varsınız. Biraz duygulandım burada şey oldu. Çok zor bir iş çünkü. Yani etrafımdaki herkese Ceyda, bütün kadınlara etrafımdaki yakın arkadaşlarım, ailem, işte arkadaşlarım, çemberin dışındaki insanlar falan ben sevgisini ve duygusunu çok veren ve uzun zamandır söylemediğim hiçbir şey olmayan, özür dilemem gerekirse dileyip, işte seni seviyorum da demem gerekirse deyip fakat tanımadığım o kadar çok kadın var ki mesela özür dilemem gereken. Ya da o kadar çok seni seviyorum ve iyi ki varsın demem gereken çok fazla kadın var. Ben onlara teşekkür edeyim.